Aquaman ve Kayıp Krallık, bir dönemi sonlandıracak bir film olacağını bilerek devam yolculuğuna çıkmamıştı. Aquaman'in Warner Bros.'un tatil itihaline gelmesinden bu yana 5 yıl geçti ve bu 60 ay içinde stüdyo, Man of Steel ile başlayan ve iki şekilde sonuçlanan DC Extended Universe'den uzaklaşarak DC Comics filmleriyle rotasını yeniden değiştirdi. Aquaman'in bu versiyonunu kalıcı olarak kullanımdan kaldırmak veya onu yeni bir paradigmaya karıştırmak. Her şeye rağmen, Lost Kingdom, yıldızı ve ortak yaratıcısı Jason Momoa'nın, filmde kendi sunumuna dayanan bir hikayeye sahip olduğu söylenen, coşkusu ve James Wan'ın film yapımcılığı becerisi sayesinde gelmeye devam etti. Korku filmleri kadar gişe rekorları kıran filmler de yapabileceği kanıtlanmış olduğundan beri. Başlangıçta filmi bir yıl önce izlememiz gerekiyordu. Ancak birden fazla gecikme onu geri itti ve tekrar öncekinden neredeyse 5 yıl sonra vizyona girme tarihine geri döndü. Sonuç olarak bu film, her zaman uzak, ulaşılamaz, filmden çok fikir olan franchise projelerinden biri gibi geldi. Artık sonunda geldi ve baş karakterinin başarılı olduğu kurgusal evrenin perde çağrısı olma gibi acı tatlı bir ayrıcalığa sahip. Neyse ki hepimiz için Aquaman ve Kayıp Krallık, beyaz perdeye doğru yolculuğunu çevreleyen tuhaf koşullar üzerinde durup durmuyor. Dramayla, kamera arkası haberleriyle, Momoa'nın Atlantis tahtında olmadığı bir geleceğin potansiyeliyle ilgilenmiyor. Bunun yerine, sahip olduğu her şeyi sahada bırakmak isteyen ve kinetik, çoğu zaman dağınık ama yine de bize sahip olduğu her şeyi ve hatta birazını veren eğlenceli bir patlamış mısır filmi üreten türden bir film. Arthur Curry, Aquaman'ın üvey kardeşi Orm'u yenip sürgüne göndermesi ve bu süreçte Atlantis kralı olmasının üzerinden epey zaman geçti ve tacı aldığından bu yana çok şey değişti. O artık bir baba, eşi Mera ve babası Tom ile birlikte bir erkek çocuk yetiştiriyor ve ebeveynliğin sevinçleri ve zorlukları ile tüm bir krallığı yönetmenin getirdiği idari görevlerle dengede kalmakta zorlanıyor. Black Manta olarak bilinen süper kötü adam, korkutucu, büyülü yeni bir silahla ve ilk filmde büyük kötünün babasının ölümünün intikamını alarak Aquaman'ı sonsuza kadar yenme planıyla yeniden ortaya çıktığında işler elbette daha da zorlaşıyor. Ancak bu basit bir intikam planından çok uzak. Tam olarak anlamadığı karanlık güçler tarafından yönlendirilen Black Manta, Aquaman'ı yok eden nihai güç arayışında tüm gezegeni yeniden şekillendiriyor ve eğer Arthur onu durdurmayı umuyorsa, Orm'u hapisten ve ekipten kurtarmaktan başka seçeneği yok. Atlantis'i ve dolayısıyla dünyayı kurtarmak için eski düşmanıyla birlikte çalışır. Sonundaki o küçük olay örgüsü parçası, Arthur'un Orm'u garip bir çöl hapishanesinden kaçırıp onu bir maceraya götürmesi, Aquaman ve Kayıp Krallığın havalı, esprili ve yürekli bir şekilde ilerlemesini sağlayan roket yakıtıdır. Hikaye ekibinden kimin, bu filmin büyük bir kısmını yavaş yavaş birbirini sevmeye başlayan iki adam hakkında bir arkadaş yol filmine dönüştürdüğü için övgüyü hak ettiği belli değil, ama büyük ölçüde cazibesi sayesinde gangster gibi işliyor. Bu Momoa ve Wilson'ın ekranı birlikte paylaşmalarından geliyor. Arthur'un komedyen ve Orm'un heteroseksüel olduğu bir ortamda deli gibi şakalaşıyorlar, başları belaya giriyor ve hatta yavaş yavaş ve organik bir şekilde yeni saygı bağları kurmanın yollarını buluyorlar. Film bu formülle çalıştığında, hem set hem de karakter düzeyinde kesinlikle altın değerindedir. Ne yazık ki hikayenin bu kısmı biraz geç geliyor ve bu da bizi Lost Kingdom'ın ağırlığını taşıyan asıl meseleye getiriyor, dağınık, çoğu zaman sinir bozucu olay örgüsü. Bu filmin, çalışma süresinin büyük bölümünde genellikle çok az duygusal veya tematik ağırlık taşıyan karmaşık bir karakter, alt olay örgüsü ve çeşitli anlatı bileşenlerinden oluşan karmaşık bir ağ haline gelmesi için DCEU'nun geri kalanından kesinlikle hiçbir yardıma ihtiyacı yok. Neyse ki film, hoş karşılanmayacak kadar uzun değil ama 2 saate o kadar çok şey sığdırıyor ki, çoğu zaman gerçekten ne kadarına ihtiyacımız olduğunu veya bir kısmının geri gelip gelmeyeceğini merak ediyorsunuz. Sonuçta hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmeyecek olan büyük bir fark yaratmaktır. Senarist David Leslie Johnson MC Goldrick, ikinci Aquaman filmiyle geri dönüyor, her şeyi anlaşılır bir şekilde bir arada tutmayı başardığı için bir tür madalyayı hak ediyor, ancak onun cesur çabalarına rağmen film, gişe rekorları kıran aşırı dolu bir bölgeye sapmadan edemiyor. Elbette kurtarıcı zarafet ve filmin Momoa ile Wilson dışında en büyük öne çıkan özelliği, James Wan'ın enerjik, şekerci dükkanındaki çocuk yönetmenliğidir. Bu Aquaman, ilk filmi unutulmaz kılan abartılı eğlence duygusunun hiçbirini kaybetmedi. Bunun yalnızca Momoa'nın HYP'men keyfinden değil, aynı zamanda Wan'ın çekimleri çerçevelemesinden, renk katmanlarından ve anlattığı hikayenin tüm kapsamını oynama biçiminden de yayıldığını hissedebilirsiniz. Bu, eğer suda yaşayan canlılarla takılan bir adam hakkında bir çizgi roman filmi yapıyorsanız, onu kesinlikle şımarık bir ahtapot ve konuşan bir yengeçle bir araya getirmeniz ve onu baştan aşağı karşı karşıya getirmeniz gerektiğine kesinlikle inanan bir yönetmen.
Martin Short'un seslendirdiği Su Altı Cabbadı Hat ile, başka bir deyişle eğlenmelisiniz. Ve her şeyden önemlisi Aquaman ve Kayıp Krallık eğlencelidir. Belirli bir çizgi roman filmi döneminin finali olma durumu üzerinde durmuyor ya da Momoa'nın Arthur Curry'sini bir daha göremeyeceğimiz ihtimalinden endişe duymuyor. Bunun yerine, bu, büyük bir dalgalanmadan sonra büyük bir ivme kazanan ve bizi sıcaklık ve beklemeye muhtemelen değdiği hissiyle dolu bırakan bir film.